Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar. Atina'dan kucak dolusu sevgiler. Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Bugünün konusu kapak resminden de anlayacağınız üzere Ege Denizi. Bugün bu ismi duyunca aklımıza hep aynı şey gelir. İzmir, Bodrum, Çeşme, yaz, tatil, zeytin ağaçları. Yunanistan'da da Ege Denizi deyince adalar hep akla geliyor. Birçok ada var çünkü. Ama bu denizin adı her zaman Ege değildi. Bu videoda sizlerle Ege Denizi mi, Adalar Denizi mi tartışmasını anlatacağım. Ama anlatırken sadece isimlere değil, bizi birleştiren o büyük denize, aynı suda büyüyen iki halkın kardeşliğine de değinmek istiyorum. Çünkü Ege sadece mavi ile beyazın buluştuğu bir deniz değil, aynı zamanda iki ülkenin, iki kültürün, ortak geçmişinin ve umut dolu geleceğinin adıdır. Ben bu çalışmayı hazırlarken hem kendi kaynaklarımızı hem de karşı tarafın tarihini özenle saygıyla inceliyorum. Çünkü tarih gerçekten öğrenmek istiyorsak sevsek de sevmesek de farklı sesleri de duymak, karşı tarafın da bakışını anlamak zorundayız. Objektif olmanın, adil olmanın yolu budur. Ve ben bu yolda dürüst bir çaba gösteriyorum. Belki benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Belki ben de sizinle aynı fikirde olmayabilirim. Ama birbirimizin düşüncelerine saygı duymak zorundayız. Şimdi sizi aynı denizin iki yakasındaki kardeş hikayesine doğru sakin ve barış dolu bir yolculuğa davet ediyorum. Haydi başlayalım. Peki gerçekten adı neydi bu denizin? Ege Denizi mi, Adalar Denizi mi? Yoksa başka bir şey mi? Gelin bu ismin binlerce yıllık serüvenine birlikte bakalım. Bu arada Yunan kaynaklarını incelerken, en eski kayıtlara bakarken Ege Denizi için antik haritalara, Miken Frankslerine ve Homeros'un alıntılarına da kontrol ettim. Ege Denizi'nin tarihi binlerce yıl öncesine Tunç çağına kadar uzanıyor. Antik Yunan'da bu denize verilen isim Aegeon Pelagos'tur. Yani Egeus'un denizi demektir. Efsaneye göre Atina kralı Egeus, oğlu Theosos'un öldüğünü sanıp kendini bu denize atar. Böylece deniz onun adıyla anılmaya başlanır. Bu ad zamanla Romalıların diline geçer ve Mare Aegeum diye denişir. Ve bu klasik kaynaklarda Avrupa dillerine yayılır. Genellikle hikayesi en eski hikayesi böyledir. Şimdi Osmanlı dönemine bakacak olursak eğer, Osmanlı döneminde ise bu denize Ege Denizi denmiyordu. Kullanılan isim genellikle Cezayir Denizi ya da Adalar Denizi'ydi. Arapçada Cezire ada demektir. Cezayir ise adalar demektir. Çünkü bu deniz yüzlerce ada ile doludur. Midilli, Sakız, Rodos, Sisam, İstanköy. Osmanlılar için bu deniz adalarla çevrili olduğu için bu adı almıştır. Evliya Çelebi de Adalar Denizi ifadesini kullanırdı. Haritalarda da Cezayir Bahri Sefit yani Akdeniz'in adaları olarak da geçer. Peki biz bu denize ne zaman Ege Denizi demeye başladık diye sorarsanız, bu Cumhuriyet döneminde gerçekleşen bir değişimdir. 1920'lerden sonra Türkiye modernleşme sürecine girerken coğrafi isimlerde de Batı ile uyum arayışı başladı. Artık haritalar Batı'ya göre çiziliyor, eğitim kitapları Avrupa kaynaklarına göre yazılıyordu. Bu yüzden Batı dillerinde çoktan yerleşmiş olan Aegean Sea yani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Ege Denizi olarak da geçti. Adalar Denizi yavaş yavaş kullanım dışı kaldı. Böylece mitolojik bir isim Osmanlı'nın coğrafi adının yerini almış oldu. Bugün Türkiye'de ve dünyada bu denizin adı net Ege Denizi'dir. Coğrafya kitaplarında da uluslararası belgelerde de bu şekilde geçiyor. Ama hala bazı eski haritalarda ve denizcilik literatürlerinde Adalar Denizi ismini görmek mümkündür. Yani eski isim hafızalardan silinmese de yerini artık Ege'ye bırakmış durumda. Artık Ege Denizi deniyor. Yani dostlarım şunları da söyleyebilirim açıkçası. Denizin adı değişti ama kendisi hep aynı kaldı. Dalgalar aynı dalga, rüzgar aynı rüzgar. Binlerce yıl boyunca bu sularda farklı halklar farklı isimler verdi. Her isim o dönemin bakış açısını yansıttı. Adalar Denizi diyenler adaları gördü, Ege Denizi diyenler efsaneleri gördü. Belki de en güzeli isimden çok
o denizin bize ne hissettirdiğidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ege mi, adalar mı? Yorumlara yazmanızı tavsiye ederim. Ama ben genelde olaylara siyasi ve politik açıdan bakmadığım için, milliyetçilik açısından bakmadığım için bu isimlerin, bu gibi kavramların bunlarla kullanılıp belirli farklı kapılar açılmaya çalışıldığını, insanların duygularını tetiklediğini düşünenlerden taraftayım. Daha doğrusu ortak bir paydada buluşmak, bir şeyleri ayrıştırmak, toplumu bölmekten önce birbirimizi anlamaya çalışmak bence benim için daha önemlisi. Benim için Ege de aynı, adalar da aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Deniz denizdir açıkçası. Bu konuyla ilgili benim size anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı, daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, toplumların ayrıştırılmadığı bir dünyada, sevgi, saygı, mutluluk, huzur, ahlak, vicdan ve merhametin olduğu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi mutlu etmeyi unutmayın. Görüşürüz.